İki aşkı vardı. İkisine de ömrünü adadı. Biri dede mirası Roma, diğeri 3 çocuğun annesi Ilari Blasi. İkisi de aldattı. Oysa şehrine de, ailesine de sadıktı. Francesco Totti, Roma'nın son kralı. It's lifted up. İster sadakat ve tutku. Francesco kaderi olacak bu üçgenin içine Roma'da doğdu. Ev hanımı Fiorella ve banka memuru Lorenzo'nun altın sarısı saçları olan oğluydu. 9 aylıkken yürüyor, televizyonda Roma'nın maçlarını izliyordu. Küçük bir hırsızdım diyor çocukluğundaki futbol tutkusu için. Arkadaşlarıyla oynamak için sürekli top çalıyordu. Hatta koleksiyon yapacak kadar çok çalmıştı. Dedesi Gianluca Totti sayesinde Beşik'ten Roma taraftarıydı. Tribüne gitmeye 7 yaşında başladı. 8'ine geldiğinde ise artık sahaya çıkmaya hazırdı. Fortitudo Akademisi'nde futbola ilk adımlarını attı. Vetulionia caddelerinde arkadaşlarıyla oynarken öğrendiklerinden fazlası vardı. Gözü daha yukarıda, hayran olduğu Roma efsanesi Giuseppe Gianni'nin formasındaydı. Tek seçeneği vardı. O da Giallorosso sarı kırmızısı. Yani Roma'ydı. Kaderine yön verecek kişi evin baskın karakteri annesiydi. Bir gün kapıyı Milan temsilcileri çaldı. 13 yaşındaki Francesco'yu istediler. Fiorella teklifi reddetti. Başkentin mavi kanadı Lazio'da onu isteyenlerden biriydi. Hatta çocukluk takımlarından Lodigiani transferi için Lazio'ya söz bile vermişti. Çünkü daha altyapıdayken göze değen bir yetenekti. Başka takıma kaptırılmasına korkan annesi Roma tesislerine gitti. Roma'yı altyapı transferi için ikna etti. Altyapı hocası Ezio Seilla onun akıl hocasıydı. Daha önce onun gibisini görmemiştim dedi. Efsane olacağının farkındaydı. 20 yaş altı takımının antrenörü Luciano Spinozzi ona teknik koçluk yapmak vakit kaybı derdi. Ona göre Totti bir futbolcunun sahip olması gereken birçok şeye doğuştan sahipti. Henüz 16 yaşında ve U20 takımıyla Brescoli'ye karşı sahaya çıkıyor. A takımında aynı gün Brescia ile maçı var. Teknik direktör Vujadin Boskov geç bir kararla Francesco'yu da takımda istiyor. Brescoli U20 maçındaki Totti ilk yarıya 2 gol sıkıştırıp devre arasında apar topar A takım maçına yetişebilmek için otobüse biniyor. Stadyuma yetişip Brescia karşısında Rizzitelli'nin yerine 87'de oyuna giriyor. Rizzi bugünlerde o değişiklik için kendimle garip şekilde gurur duyuyorum. Çünkü şu an bir sürü insan beni sırf o değişikliğin hikayesi için her sene arıyor, diyor. Potansiyeline ulaşamadan kaybolup gitmesinden korkuluyordu. Güvenliğini sağlamak için onu komutan gibi bir teknik direktör devraldı. Carlo Mazzone. 18 ay boyunca onunla özel olarak ilgilendi. Bu periyotta ona süre vermekten çekinmedi. İlk gol içinse biraz sabretmek gerekti. 1,5 sezon kadar. 94-95 sezonu açılış maçında Foggia karşısında hayallerine ulaştı. Bir zamanlar kendisi gibi tribünde oturanlar 18'lik Totti'nin adını haykırıyordu. Kulaklarını dolduran ses, ona daima sadık kalacak bir aşkın ateşini yakıyordu. 18 yaşındaydı. O yılı 25 maç, 7 gol, 6 asistle tamamladı. Mahalle takımlarında oynarken bir hayali vardı. Giuseppe Gianni gibi olmak. Onunla da artık o da arkadaşıydı. Roma kariyerinde kırılma anları var. Bunlardan ilki 96-97 sezonu. Teknik direktör Mazzone kovuldu. Yerine gelen Carlos Bianchi ile de anlaşamıyordu. Totti'nin kiralık transferi için kapıda Sampdoria bekliyordu. Gerginliği başkan Franco Sensi bitirdi. Teknik direktör gönderildi, transfer direkt olarak yönetim tarafından engellendi. Çünkü Totti daha o yaşta ne kiralık ne de satılık değildi. Bir başka kırılma anı. 97 yazında takımın başına Zdenek Zeman geçti. Bu aynı zamanda Francesco için olgunlaşma dönemiydi. 10 numara verildi, İtalya'nın en genç kaptanı olarak seçildi. İnanç ve güven meyvesini verdi. Önceden orta sahalıkta oynayan Totti, sol kanatta daha hücumcu bir rolü üstlendi. Sezon 30 maçta 14 gol 8 asistle geçirdi.
Birlikte oynadığı golcülere hep konfor getirdi. Arkasında gözü var gibiydi. Aniden çıkardığı topuk pasları imza hareketiydi. 2000-2001 sezonu. O konforu sağladığı golcülerden biri Vincenzo Montella, diğeri Batistuta'ydı. Batistuta 21, Montella 18 gol üretti. Francesco ise sezonu 16 gol, 4 asistle bitirdi. Genç Prens Totti, ölümcül hücum ortaklarıyla İtalya şampiyonluğunu Roma'ya getirdi. Topa vuruşu kendisine hastı. İki ayaklıydı. Ayak içini de ayak dışında kusursuz kullanırdı. Kalçadan ayaküstü sert vuruşlar çıkarırdı. Ama asıl sihri aşırtmaları. Şampiyonluk yılı bir aşkı daha beraberinde getirdi. Hislerin adresi Ilari Blasi. Roma'nın en güzel kadınlarından biriydi. 17 yaşında katıldığı Miss İtalya yarışmasını kazanamasa da kariyeri televizyon programlarında devam etti. 2002'de takıma bir başka Roma tutkunu De Rossi ve Barcelona'nın beyni Guardiola geldi. Orta sahayı De Rossi ve Brescia'dan gelen Guardiola yönetiyor, Totti hücuma hükmediyordu. Yani kaptan için her şey iyi gidiyor, İtalya'da yılın futbolcusu ödülleri birbiri ardına geliyordu. Derken bir kırılma anı daha. Yine bir teknik direktör Totti ile karşı karşıya. Fabio Capello. Sıkıntı ikisinin de inatçı ve başrol olmalarıydı. 2003-2004 sezonda Capello artık dayanamadı ve bardak taştı. Genellikle tartışmaları Totti başlatırdı ve çoğu zaman da o kazanırdı. Çünkü o yıllarda Roma Totti, Totti Roma'ydı. Antrenmanda başlayan gerilim basına kadar ulaştı. Sonuç mu? Öncekilerle aynı. Sezon sonunda Capello gitti, Totti kaldı. Sizce Roma'dan ayrılsa nerede oynardı? Bizzat kendisi söylüyor. İçten içe çok sevdiği bir takım daha vardı. Şehrinden vazgeçmeyi göze alacağı tek bir adres. Los Galacticos, Real Madrid. Teklif ayağına kadar da geldi. İspanyollar onu neredeyse Roma'dan koparmak üzereydi. Yeteneği, imajı, saygınlığı, Real'de oynayabilmek için her şeye sahipti. Giderse hayallerindeki kupaları ve tabii ki daha fazla para kazanabilirdi. Araya yine annesi ve en formda yıllarını göremeden yaşamını yitiren dedesiyle anılar girdi. "Ben bir Romalıyım. Romalı doğdum, Romalı öleceğim" dedi. Real Madrid'i reddetti. Bir imzayı reddetti, diğerini attı. Dünyanın en mutlu adamıydı. Yıl 2005. Yanında Roma'dan sonraki aşkı Ilari Blasi vardı. Çift artık evlenme kararı aldı. Düğün İtalyan televizyonda yayınlandı. Yayın gelirleri hayır kurumlarına bağışlandı. Sevenleri, takım yönetimi, arkadaşları, taraftarlar. Kısaca tüm Roma Totti için oradaydı. Şöhret, para, aile, başarı. Vetulone sokaklarında top oynayan, ailesini geçimi için okulu bırakan çocuğun artık her şeyi vardı. Totti milli formayla ilk Zeytinburnu'nda parladı. Evet, ilginç ama gerçek. Takvim yapraklarını 1993 yılına çevirelim. Avrupa Gençler Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden İtalya'nın umudu, 17 yaşındaki Totti, Zeytinburnu stadında rakip Portekiz karşısında alınan 2-1'lik galibiyette 1 gol 1 asist üretti. D grubu maçında Portekiz'de İtalya Zeytinburnu stadında karşı karşıya, maçın hakemi Çek Cumhuriyeti'nden Bohinek. İtalya atağı, Totti, İtalya atağı karşılaşmanın 36. dakikası. Castorino, Totti vuruyor ve karşılaşmanın 36. dakikasında İtalya 1-0 öne geçiyor. Totti'nin golü. Attacca Totti con él.
İlk kez 98 yılında seçildiği A milli takımıyla 4 büyük turnuva geçirdi. Euro 2000 şampiyonluğunu finalde Fransa karşısında kaybetti. 2002 Dünya Kupası'nda takımıyla son 16'ya kadar gitti. Başarısız bir Avrupa Şampiyonası sonrası finlerde ise erken final yapacaktı. Sezon 2005-2006, ligin 26. haftası Empoli maçı. İlk dakikalarda Richard Van Hicklin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Yaşadığı sakatlıkla ayak bileği kırıldı. Geçirdiği ameliyata rağmen kaptan 3 ay gibi kısa sürede ayaklandı. Çünkü önünde İtalya ile kazanması gereken bir Dünya Kupası vardı. Ve Totti tüm maçlarda oynayabilecek kadar hazırdı. 7 maçta 1 gol 4 asist yaptı. Turnuvayı namağlup tamamladı. Çok geniş olmayan koleksiyonundaki en nadide kupa onun ellerinde havaya kalktı. Ancak bu onun milli formayla son turnuvasıydı. Toplam 58 maçta 9 gol, 25 asist oynadı. Jübilesini kazandığı Dünya Kupası ile yaptı. Yalnızca Roma'ya odaklanmak için 30 yaşında milli takımdan emekliliğini açıkladı. Roma ile de 2006-2007 sezonuna ateş gibi başladı. Takımın başında Spalletti vardı. Bir oyun kurucu olan Totti'yi sahte forvet gibi oynattı. 50 maç, 32 gol, 16 asist, 48 gole direkt katkı. Kariyerinin en iyisi kabul edilen golünü de o yıl Sampdoria'ya attı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Manchester United eşleşmesinde ilk maçı Olimpico'da Roma kazandı. Ve o maçta 7-1'lik hezimete Totti de engel olamadı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamasa da Serie A'yı 26 golle gol kralı olarak tamamladı. O yıl altın ayakkabı ödülünü en formda dönemini geçiren Totti kazandı. Totti'nin Roma kariyerinin uzunluğunu gösteren bir örnek var. 19 farklı isim ona teknik direktörlük yaptı. O isimlerden biri de Vincenzo Montella'ydı. Bir zamanlar asistlerini yaptığı, en iyi anlaştığı isimlerden biri olan Montella. Sahada birlikte ter döken ikili 129 gün birlikte çalıştı. En iyi anlaştığı isimler demişken De Rossi gerçeği de var. Takımın ikinci kaptanı. Totti'nin sert tarafı. İkili aynı hedefte koşan iki savaşçıydı. Bazen Totti onu kızdırsa da çok iyi anlaşırlardı. A tanta gente, ma giocarci da romanista e per così tanto tempo è veramente me la sento galla, come si dice a Roma, veramente ed è una cosa che potrò raccontare a tutti quanti. È qualcosa di importante. Diciamo che quando un giocatore ti fa venire in mente una domanda e la domanda è ma come ha fatto a fare quello? Allora sai che si tratta di un giocatore di un'altra categoria. Francesco'nun mizacı De Rossi'ye göre daha yumuşaktı. Eğlenmeyi daha çok seven, esprili ve daha çok gülen taraftı. Hatta hakkında yapılan şakaları Tutte le barzellette su Totti isimli bir kitapta topladı. Bir ayda tükenen yayımın geliri elçisi olduğu UNICEF'e bağışlandı. Alessa, come è nata il compito? Alessa. Guardiamo così. Assa! Alessa, come è nata il compito? Scusate, è colpa mia, vai, vai. Alessa, come è nata il compito? Ah, male, male. Consegnato il foglio in bianco. Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato. Onu en çok sevenler yalnızca Roma taraftarı değil, ezeli rekabetin tribünleri de ona hayrandı. Daha 13 yaşındayken peşinde olan Laziolular. Bir maçta attığı golden sonra kameraya alıp onları çıldırsa da Totti'ye kızamıyorlardı. Yeteneğinden çok kendilerinde de olmasını istedikleri aidiyetine saygı duyuyorlardı. Acısıyla, tatlısıyla geçen 28 yıl. 785 maç, 307 gol, 205 asist. Sayısız gözyaşı, sayısız sevinç. Totti için bile saat gelmişti. O artık istemese de kulübün Amerikalı sahiplerine göre artık veda vaktiydi.
Teknik direktör Spalletti ile sorunlar yaşıyordu. Yönetim ona bir efsane değil, kambur gibi davranıyordu. Ama yolları ayırmaya da taraftar baskısından dolayı yemiyordu. Ona futbolculuğu bırakmasını, kulüpte üst düzey yönetici olmasını teklif ettiler. Daha doğrusu dikte ettiler. Totti Roma'dan ayrılamazdı. Kabul etmekten başka çaresi kalmadı. 2016-17 sezonu. Ligi ikinci bitiren Roma için sıradan bir lig maçına göre müthiş bir uğultu var. Olimpiko'yu tıklım tıklım dolduran taraftar. Sanki bir Şampiyonlar Ligi zaferi havası. Taraftar bu kez kaptanına elveda demek için tribünde. Soyunma tünelinden çıkan Totti'nin elleri ilk kez bu kadar üzgün şekilde havada. Hayat arkadaşı Larry ve 3 çocuğu da yanında. È arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai. Ho pianto sempre, tutti i giorni, da solo come un matto. 25 anni non si dimenticano così. Con voi dietro le spalle che mi avete spinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi a tutti quanti qua, anche se non è facile. Scusatemi se in questo periodo non ho rilasciato interviste e chiarito i miei pensieri. Adesso ho paura, concedetemi un po' di paura. Questa volta sono io che ho bisogno di voi e del vostro calore. Ora scendo le scale, entro in uno spogliatoio che mi ha accolto che ero un bambino e che lascio adesso, che sono un uomo. 41 yaşındaydı. Artık sahada ter döken tarafta olmayacaktı. Soyunma odasına bir çocuk olarak son kez indi ve bir adam olarak çıktı. Totti ilk aşkını gözyaşlarıyla geride bıraktı. İki aşkı vardı Totti'nin. İlki Roma, dede mirası, çocukluk sevdası. Kulübün Amerikalı patronlarının vaat ettiği gibi formasını çıkardı, ceketini sırtına aldı. Yönetim ona Totti gibi değil, bir hiç gibi davrandı. Toplantılara çağrılmadı, kritik kararların hiçbiri ona sorulmadı. Takımla ilgili görüşmelerde adı bile anılmadı. Buna 2 yıldan fazla dayanamadı. Bugün Roma'dan ayrılmaktansa ölmek isterdim. Bugün ölsem daha güzel bir gün olurdu. Amerikalılar geldiğinden beri Romalıları köşeye atmak için her yolu denediler dedi. İstifasını verip 12 yaşında girdiği Roma'ya veda etti. Aver indossato un'unica maglia è un privilegio, la cosa più bella è rimanere uniti come siamo sempre stati. Per me sono tutti fratelli, tutte sorelle, li amo veramente. Totti'nin altyapıda oynayan bir oğlu vardı. Yönetim değişmeden kulüp binasına girmemeye yemin etti. Her gün oğlunu idmana götürüp çocukluğunun geçtiği tesislere girmeden onu kapının dışında bekledi. 2 aşkı vardı Totti'nin. Geriye yalnızca Ilaria Bilassi kaldı. 20 yılını verdiği eşi, 3 çocuğunun annesi. İlişkileri ekranda iyiydi. Hatta aileye sıklıkla İtalyan Beckham'lar denirdi. Evin içi ise toz pembe değildi. Önce kavgalar başladı. Aldırmasa da evin içinde krizler arttı. Totti 2020'de babasını koronavirüsten kaybettiğinde bile Bilassi yanında bulamadı. Arkadaşlarının, yakınlarının söylediği, beklemediği iddialar vardı. Seni aldatıyor dediler. Konduramadı. Tıpkı Roma'da olduğu gibi. Bırakmadı. Meseleyi araştırdı. Önce hayat arkadaşının telefonda kod adları kullandığını, sevgililerini farklı isimlerle kaydettiğini yakaladı. Aldatıldığını anladı. Hem de defalarca. Sonuncusu rehberdeki kuaför Alessia ismiydi. Aslında o Totti'yi aldattığı spor eğitmeniydi. 11 yaşından beri arkadaşı olan en yakın dostu Vito Scala'ya bile anlatamadı. Gecelerce ağladı. Ilaria ile yüzleşip hayatlarını ayırsa da çocuklarını düşündüğü için bunu açıklayamadı. Bu süreçte bir de basınla uğraştı. Çoktan bitmiş olan evlilik resmiyete dökülmediği için aldatan taraf Totti sanıldı. Kendisinden 12 yaş küçük olan Noemi Bocci ile tribünden fotoğrafları çıktı. Boşandıktan sonra Totti
Noemi'nin kendisini depresyondan çıkaran kişi olduğunu anlattı. O hala Roma için bir efsaneden fazlası. Aktif kariyerini noktaladıktan sonra 8'e 8 takımlarla oynanan şehir turnuvalarına katıldı. 45'inden sonra futbola döneceği yönünde iddialar vardı. Belki de Blas'in ihaneti sonrası depresyondan çıkış için bir yol aradı. Sonuç olarak bunu yapmadı. Eskiden beri yapmış olduğu hayır işlerini artırdı. Televizyon programlarına, futbol etkinliklerine, yüzündeki buruk gülümsemeyle katılmaya başladı. Kalbine sığdırdığı 2 aşkı vardı. İkisi de gözyaşlarıyla sonlandı. Zaten mutlu olsaydı adı son olmazdı. Roma'nın son kralı, sadakatin adı. Francesco Totti. Eksik olsun 55 yaşında pencerem. Çayını koydum orada, yoktu fazla dem. Mesleğinden azı olmayan bir teğmen. Bugün de söylenirken donardı eldiven. Açıldı dükkan, 20 yıldır açıyor zaten. Pek bir şey var, ürün fiyatı değişen. Tüm çocukların kadar güzel otistik olun. Zorunlu bir okul var, uyandır oğlunu. 25 yıl gezmedik, şehir mi kaldı? Ufak bir ilçenin meyhanesinde farka vardın. Her dudak mı çatlak, seninkiler rabattı. Bugün de böyle bitti, akşam hep kararttı. Dilinde peydah oldu yeni küfürler. Bir gram ziyanı yok, çekinme lütfen. Gel bu akşamın sonunda meymenet bul. Benim dışımda herkes haklı, hakikaten kabul. Hakikaten zıbardım ve anlatılsa kandım. Bir Eskimo'nun arka bahçesindeyim, rüyadayım. Böyle olsun istemezdim, söyle neyleyim? Kentin ormanındadır benim mesaim. Hakikaten zıbardım ve anlatılsa kandım. Bir Eskimo'nun arka bahçesindeyim, rüyadayım. Böyle olsun istemezdim, söyle neyleyim? Kentin ormanındadır benim mesaim. Aynı masa, aynı arkadaşlar, aynı masa. Yine sarhoş ve yine aynı çorba. Huzuru bulduğum bir yer, Lada Samara. Lacivertin tonlarında bir şehri yağmala. Dertlidir nedense yerel radyolar. Şarkılar gelir geçer, zihnin hatırlar. Tüm kış aylarında bak güven parkta. Soğuğa küfrederken buzdan ilçeler kafamda. Saysan az değil, onca yıl devirdik. Sormamız günah değil, en beterdi hangisi? 2008 öyle bir bela ki küfürle soluyordum demek baya bir kafi. 55 yaşında komşudan bir farkı olmamak. Mahalle bakkalında 5 saatte kırdamak. Marifetle sanki yazıyorsun da hatırlanacak hiçbir şey yok, zıbar rahatla. Hakikaten zıbardım ve anlatılsa kandım. Bir Eskimo'nun arka bahçesindeyim, rüyadayım. Böyle olsun istemezdim, söyle neyleyim? Kentin ormanındadır benim mesaim. Hakikaten zıbardım ve anlatılsa kandım. Bir Eskimo'nun arka bahçesindeyim, rüyadayım. Böyle olsun istemezdim, söyle neyleyim? Kentin ormanındadır benim mesaim. Guarda, ho trovato un libro in edicola molto interessantissimo. E come si intitola? Come risolvere il 50% dei problemi. Me l'hai comprato? Sì, comprai 2. Va bene, no? Un po' vittoria dell'Europeo, c'è una macchinetta felice con Del Piero e Vieri davanti e Totti dietro che vanno giustamente a festeggiare e vanno per prostitute. Allora beccano la prima si informano sui prezzi e sulle modalità di pagamento e questa dice davanti 50 e dietro 80. Allora a quel punto Totti non ci sta e dice e mo mi devi spiegare perché io devo pagare di più.